Yepyeni bir FC25 videosundan herkese selamlar. FC25'teyiz. Konsept videolarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yi bütün liglere koysak neler olur diye bir video çekmiştim ve yorumlarda görmüştüm, abi Galatasaray'da yapar mısın diye. Sırada Galatasaray var. Galatasaray'a bakacağız. Galatasaray bakalım oyundaki bütün liglerde neler başaracak, ne kadar başarılı olacak hep beraber göreceğiz. Benim düşüncem Fenerbahçe bir önceki videoda yaklaşık 15 tane şampiyonluk almıştı. Benim düşüncem Galatasaray 16-17 şampiyonluk alır. Kadrosu Fenerbahçe'den daha güçlü Galatasaray'ın. Osimhen'i var, Icardi'si var. Bence daha başarılı olacaktır Galatasaray diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Videoya başlamadan önce videoya like atarsanız, kanala da abone olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım başlıyoruz. İlk sezon Türkiye Ligi'ndeyiz. Türkiye Ligi'nde bakalım Galatasaray ne yapacak? İlk ligimiz olan Türkiye Ligi'ndeyiz arkadaşlar ve Türkiye Ligi'nde şu anda başladı Galatasaray mücadele etmeye. Bakalım neler olacak? Türkiye Ligi'ne detaylı bir şekilde bakacağız. Ardından da diğer liglere geçiş yapacağız. Türkiye Ligi'nde Fenerbahçelilerimizde Fenerbahçe ikinci olmuştu. Bakalım Galatasaray kaçıncı olacak? Şampiyon olması çok olası. Ama yine de hep beraber göreceğiz. Türkiye Ligi'ndeki ilk sezon bitti arkadaşlar ve kupayı kazanan Galatasaray olmuş. Türkiye Kupası'nı kazanmış Galatasaray. Ligde ikinci bitirmiş. Fenerbahçe'de yaşadığımız durumun aynısı yaşanmış. Fenerbahçe şampiyon olmuş ligde. Avrupa tarafına da şöyle bir bakalım. Avrupa organizasyonlarında ne yapmış Galatasaray? Avrupa Ligi'nde finale çıkmış. Finalde Manchester United elenmiş maalesef. Hemen istatistiklere bakalım. Galatasaraylı oyuncuların en çok gol atan isim 60 maçta 31 gol 11 asist Osimhen'den gelmiş. Sonrasında 23 gol 8 asist Barış Alper Yılmaz. Mertens son gol 5 asist. Lucas Torreira 8 gol 10 asist. Yunus Akgün 8 gol 7 asist. Gabriel Sara 7 gol 8 asist. Kerem Demirbay 7 gol 2 asist. Mauro Icardi 5 maç oynayabilmiş, 3 gol atabilmiş sadece. Gol krallığına da bakalım ligde. Gol kralı 24 golle alan sayın Maximen olmuş ve sonrasında da Yusuf En-Nesyri 23 gol atmış. Ciro Immobile, Simon Banza 19 gol atmış. Victor Osimhen de 19 gol atmış. Barış Alper Yılmaz 18 gol atmış. Rafa Silva ve Piatek de 17'şer gol atmış. Galatasaray'dan başka gol krallığında kimse var mı diye bakıyoruz. Maalesef yok arkadaşlar. Asist krallığında da En-Nesyri 15 asist yapmış. Ligi domine etmiş. İrfan Can Kahveci 11 asist. João Mario 10 asist. Alan sayın Maximen 10 asist yapmış. Victor Osimhen 7 asist yapmış. Darius Mertens 5 asist. Lucas Torreira 5 asist. Gabriel Sara 5 asist yapmış. Ve Türkiye Ligi'nin sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi MLS'e geçiyoruz. Bakalım MLS'te neler olacak. Galatasaray Avrupa Ligi'nde finale çıkmış, Türkiye Ligi'nde şampiyon olamamış, ikinci olmuş ve Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanmış. Bakalım MLS'te neler olacak. MLS'te Amerika'da sezon sonuna geldik arkadaşlar. Doğu Konferansı'nı Inter Miami kazanmış, 81 puan almış. Batı Konferansı'nda da Galatasaray 86 puanla lider tamamlamış. Playoff'lara gidilmiş. Playoff'larda ilk turda zaten şampiyonlar oynamamış. Konferans yarı finalinde Galatasaray Los Angeles FC'yi 3-2 yenmiş. Konferans finallerinde ise çok enteresan bir şekilde Red Bull New York, Inter Miami, Messi'li Miami elemiş ve Portland Timbers'la Galatasaray'ı elemiş ve MLS'in şampiyonu Portland Timber olmuş arkadaşlar. Bir sonra da Amerika Kupası'nda ise kazanan Los Angeles FC olmuş. Galatasaray burada çok erken havlu atmış galiba. İkinci turda Philadelphia'ya elenmiş maalesef Galatasaray ve kupadan da çok erken ayrılmış. MLS bence biraz başarısız olmuş Galatasaray için. Fenerbahçe MLS'te şampiyon olmuştu. Şimdi sırada Bundesliga var. Bakalım Bundesliga'da işler değişecek mi? Bundesliga'da Fenerbahçe çok kötüydü. 8. bitirmişti ve bayağı başarısızdı bana göre. Bakalım Bundesliga'da Galatasaray daha iyi olabilecek mi? Bundesliga'da da sezon bitti arkadaşlar. Hemen puan durumuna gidelim. Şöyle bir bakalım. Galatasaray 5. bitirmiş ve Fenerbahçe'den daha iyi bir sonuç almış. Fenerbahçe 8. bitirmişti. 56 puanda bu arada. 13 averaj yakalamış. Leipzig'le aynı averaj ve aynı puana da sahip Galatasaray. Bunu da belirtmek isterim. Kupada finale çıkamamış Galatasaray maalesef. Hatta yarı finalde de yok. Çeyrek finalde Borussia Dortmund'a elenmiş. Borussia Dortmund da zaten kupanın sahibiydi. MLS'teki başarısız performansının ardından bence Bundesliga kendini affettirir nitelikte. Fenerbahçe'nin 8. olduğu ligde Galatasaray 5. olmuş ve gayet de başarılı bir performans göstermiş. Hatta Galatasaray biraz daha ilerleyebilseymiş, biraz daha fazla gol atabilseymiş ya da 1 puan alabilseymiş 4. olacakmış. O zaman şimdi Arjantin'e gidelim. Arjantin'de tek beklentim şampiyonluk. Bakalım Galatasaray Arjantin'de şampiyonluk alabilecek mi? Şu anda 3 sezon tamamlandı arkadaşlar. Süper Lig'de Galatasaray 2. oldu. MLS'de 2. oldu. Bundesliga'da ise 5. oldu maalesef. Henüz şampiyonluk gelmedi. Arjantin'den artık şampiyonluk gelmesini bekliyoruz. Arjantin Ligi şu anda tamamlanmış gözüküyor ama ligde 27 maç oynanmış sadece. O yüzden tekrardan bir kontrol edeceğim. Bir sezon daha ileri gideceğim. Ama şu anki durumda Galatasaray Lig'de 2. durumda 53 puanla. Kupa Recopa'da yoktu Galatasaray, zaten Süper Kupaydı. Arjantin Kupası'nda ise Galatasaray San Lorenzo'yu 1-0
yenerek şampiyon olmuş. Kupayı kazanmış. Şimdi bir sezon ileri gidiyorum ve sonrasında bakacağım. Eğer lig devam ediyorsa ligin sonucunu paylaşacağım. Yoksa da Galatasaray maalesef ikinci tamamlamış olarak sistemle devam edecek. İkinci sezona geldiğimizde direkt olarak puan durumu sıfırlandı. Maalesef Galatasaray Arjantin liginde de ikinci olmuş. Galatasaray'dan beklediğimiz şampiyonluk bir türlü gelmedi. Avustralya liginde bakalım ne olacak. Avustralya liginde Fenerbahçe sürpriz bir şekilde dördüncü tamamlamıştı. Playoff'ların yarı finalinde elenmişti. Bakalım Galatasaray Avustralya Ligi'nde şampiyon olabilecek mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Avustralya Ligi de tamamlandı arkadaşlar. Galatasaray playoff'lara lider olarak girmiş 59 puanla. Playoff'ların ilk turunda Galatasaray maç yapmamış. Playoff yarı finalinde Galatasaray 4-1 yenmiş Wanderers'ı ve finalde maalesef MacArthur'a Galatasaray 2-1 kaybetmiş MacArthur FC'ye ve Avustralya'da da Galatasaray ikincilik almış maalesef. Hala şampiyonluk gelmedi. Galatasaray'dan beklediğimiz performans gelmedi. Sırada Avusturya Ligi var. Avusturya Ligi'nde artık şampiyonluk gelsin istiyoruz. Galatasaray şampiyon olmalı Avusturya Ligi'nde. Avusturya Ligi'nde sezon sonuna geldik arkadaşlar. Galatasaray normal sezonu 55 puanla lider tamamlamış. 49 puanla da Galatasaray şampiyon olmuş. Avusturya Ligi'nde ilk şampiyonluk gelmiş. Avusturya Kupası'nda da Laska yarı finalde elenmiş Galatasaray ama hiç önemli değil. Sonuç olarak Galatasaray sonunda bir şampiyonluk kazandı. Biraz zor olsa da Galatasaray bu şampiyonluğu kazanmayı başardı gerçekten. Öncelikle Türkiye Ligi'nde ikinci olmuştu. MLS'de ikincilik gelmişti. Bundesliga'da beşincilik, Arjantin Ligi ve Avustralya Ligi'nde de ikincilik gelmişti ama Avusturya Ligi'nde sonunda şampiyonluk geldi arkadaşlar. Ve Avusturya Ligi'ndeki gelen şampiyonlukla beraber bence artık şampiyonluk serisi de gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım sırada Belçika Ligi var. Belçika Ligi'nde neler olacağını hep beraber göreceğiz. Galatasaray'ın Belçika'daki sezonu da bitti arkadaşlar. Şöyle bir şampiyonluğa baktığımızda Galatasaray şampiyon olmuş Belçika'da da Avusturya'da olduğu gibi. 2'de 2 yapmış. Kupayı da almış Kriki Kapı. Ve Galatasaray Belçika'dan rahat bir şekilde ayrılıyor. Güzel oldu bu. Avusturya'dan sonra Belçika'da da şampiyonluk güzel oldu. Sırada Çin var. Çin'de de kolay bir şampiyonluk bekliyorum Galatasaray için. Hadi bakalım Çin'de neler olacağını hep beraber göreceğiz. Çin Ligi de bitti arkadaşlar. Çin Ligi'nde Galatasaray 75 puanla şampiyonluğu aldı. Rahat bir şampiyonluk oldu Galatasaray için. Kupayı da Asya Kıta Kupası'na El Nasır'a karşı Ronaldo'ya karşı da kupayı aldılar. Asya Kıta Kupası'nda Galatasaray ve sırada Danimarka Ligi var. Danimarka Ligi'ne gidiyoruz. Danimarka Ligi'nde de şampiyonluk tek beklentimiz. Danimarka Ligi de bitti. Danimarka Ligi'nde playoff şampiyonu Galatasaray oluyor. Finalde de Galatasaray Rangers'ı 1-0 yenerek kupayı da kazanıyor. Ve Danimarka Ligi'ni tamamladık arkadaşlar. Sırada Fransa Ligi var. Fransa Ligi'nde ilk 4 başarıdır bence. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Lig 1'de Galatasaray 3. İlk 4'te bitirmek başarıdır diyordum. Galatasaray Ligi 3. bitirmiş. Bence gerçekten büyük başarı. Kupada maalesef şampiyonluk gelmemiş. Kupada erken bir elenme var gibi şu anda Galatasaray'ı bulamıyorum hatta. Maalesef son 32 turunda Montpellier'e elenmiş Galatasaray ama olsun ligde 3.lük büyük başarı ve Fransa Ligi'nin de sonuna geldik arkadaşlar. Sırada Hindistan Ligi var. Kolay bir şampiyonluk bekliyoruz Galatasaray'dan. Hadi bakalım görelim. Hindistan Ligi de bitti arkadaşlar. Hindistan Ligi'nde tahmin ettiğimiz gibi kolay bir şampiyonluk geldi. Öncelikle grup aşamasındaydık ligde ve grup aşamasında 53 puan topladı Galatasaray. Sonrasında da finalde Mohun Bagan'ı yenerek kupayı kazanmayı başardı. Lig şampiyonluğunu böyle kazandı. Ve Hindistan Ligi'ni de kolay bir şekilde geçti Galatasaray. Sırada Hollanda Ligi var. Hollanda Ligi'nde de ben şampiyonluk bekliyorum Galatasaray'dan. Umarım kolay bir şampiyonluk gelir. Hollanda Ligi de bitti arkadaşlar. Şu anda Galatasaray 80 puanla Hollanda Ligi'nde şampiyon oldu. Kupaya bakalım şöyle. Kupayı maalesef kazanamamış Galatasaray. Kupada ikinci turda Feyenoord'a 2-1 elenmiş Galatasaray. Feyenoord'da yarı finale çıkıp Ajax'a elenmişti. Hollanda Ligi'ni de tamamlamış olduk. Şampiyonluklar arka arkaya gelmeye başladı sonunda. Hollanda Ligi'nde gelen şampiyonluğun ardından Galatasaray'ın şu anda 6 tane şampiyonluğu var. Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Hindistan ve Hollanda şampiyonlukla geçiyor Galatasaray adına. Sırada en önemli lig var. Sırada İngiltere Premier Lig var. İngiltere Ligi de tamamlandı arkadaşlar. İngiltere Ligi'nde 7. olmuş Galatasaray. Çok kötü bir performans değil tabi. Daha yukarı çıkabilirdi. 63 puan alabilmiş Galatasaray. Manchester United ve Tottenham 64 puan alabilmiş. Yani 2 puan da alsaydı 5. olabilecekmiş Galatasaray. FA Cup'ta Manchester City kazanmış. Karabağ Cup'ı da Manchester City kazanmış. Bu arada Premier Lig'in şampiyonu da Manchester City olmuş. İngiltere biraz Manchester City'nin
Liginin hegemonyasında geçmiş arkadaşlar. Sırada İrlanda Ligi var. İrlanda Ligi'nde kolay bir şampiyonluk gelsin, yüzümüz gülsün. Hadi bakalım. İrlanda Ligi de tamamlandı arkadaşlar. İrlanda Ligi'nde 85 puanla şampiyon Galatasaray oldu. Kupayı da Sempati'ye 3-0 yenerek şampiyon. Kupada da Galatasaray oldu ve İskoçya Ligi'ndeyiz. İskoçya Ligi'nde de kolay bir şampiyonluk bekliyoruz ve ardından İspanya Ligi'ne geçeceğiz arkadaşlar. Şu anda bir oyun bug'a girdi. Lig takvimi gözükmüyor ama ligi kazanan Galatasaray oldu İskoçya Ligi'nde ama kupada maalesef finalde şurada da görebileceğiniz gibi Rangers'ı 3-1 kaybetti Galatasaray ve İskoçya tarafında bitirip artık İspanya Ligi'ne geçiyoruz. İspanya Ligi'nin sonuna geldik. Galatasaray İspanya Ligi'nde 4. olmuş 74 puanla. Real Madrid şampiyon, Atletico Madrid 2. ve Barcelona 3. olmuş. İspanya Kupası'nın kazananı Galatasaray olmuş. Büyük başarı Galatasaray'dan, İspanya Kupası'nı kazanmış Galatasaray. Gerçekten müthiş bir başarı İspanya Kupası'nı kazanmak. Şimdi İsveç Ligi'ne gidiyoruz. Kolay bir şampiyonluk bekliyoruz İsveç Ligi'nden. İsveç Ligi tamamlandı arkadaşlar. İsveç Ligi'nde 74 puanla şampiyon Galatasaray olmuş. İkinci de Malmö 60 puanla. Kupayı da kazanan Galatasaray olmuş. 2'de 2 yapmış İsveç Ligi'nde. Ve şimdi sırada İsviçre Ligi var arkadaşlar. İsviçre Ligi'ne gidiyoruz. Orada da şampiyonluk bekliyoruz Galatasaray'da. Arkadaşlar İsviçre Ligi de tamamlandı. Şu anda İsviçre Ligi'nde playoff'larla beraber şampiyon Galatasaray 97 puan almış Galatasaray ama İsviçre Kupası'nı kazanamamış. Yarı finalde Young Boys'a kaybetmiş Galatasaray ve hızlıca vakit kaybetmeden İtalya Ligi'ne geçiyoruz. Arkadaşlar İtalya Ligi de bitti. Maalesef Galatasaray 7. olmuş İtalya Ligi'nde. Kötü bir performans bence. Inter şampiyon 92 puanla, Milano 82 puan, Lazio 82 puan, Juventus 80, Napoli 71, Fiorentina 64 puan almış. Galatasaray'da 64 puanla 7. olmuş maalesef. Kupada finale çıkmış Galatasaray ama finalde de Torino'yu yenememiş maalesef. 4-2 penaltılarda Torino'yu kaybetmiş Galatasaray. Sırada Kore Ligi var. Kore Ligi kolay bir lig ve rahat bir şampiyonluk bekliyoruz Kore Ligi'nde Galatasaray'da. Kore Ligi de tamamlandı arkadaşlar. Kore Ligi'nde Galatasaray 100 puanlı şampiyon oluyor. Kore'de Galatasaray bulunduğu kulüpten dolayı Asya Kıta Kupası'na katılmıştı. Asya Kıta Kupası'nda El Nasır'a 2 maçın sonucunda kaybederek maalesef finale çıkamıyor. Finalde de Shanghai Port Çin takımı şampiyon olmuş ve Kore Ligi'ni de bitirmiş olduk arkadaşlar. Dostlar sırada Norveç Ligi var. Norveç Ligi'nde yine kolay bir şampiyonluk bekliyorum Galatasaray için. Sonrasında Polonya, Portekiz, Romanya ve Arabistan kaldı sadece. Artık videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eğer hala videonun içindeyseniz ve like atmadıysanız videoya like atıp kanala abone olmanızı çok isterim. Dostlar Norveç Ligi de bitti. Norveç Ligi'nde kupayı kazanan Galatasaray oldu. Ligi de aynı şekilde kazanan Galatasaray olmuş. Galatasaray bütün kupaları Norveç'te süpürdü. Hızlı bir şekilde Polonya'ya geçiyoruz ve Polonya'da neler yapacağımızı hep beraber göreceğiz. Beklentimiz şampiyonluk ve çok rahat bir şekilde Galatasaray'ın Polonya'da da şampiyon olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Polonya Ligi de bitti. Şu anda kupayı kazanan kim olmuş bakalım. Önce ligi kazananı görüyoruz. Galatasaray 92 puanla ligi kazanmış. 4-1 Rakov'u yenerek kupayı da kazanmış. Hızlıca Portekiz Ligi'ne gidiyoruz. Portekiz Ligi'nde sezon bitti arkadaşlar. Maalesef Portekiz Ligi'nde şu anda puan durumunu göremiyorum ama yurt içi başarı bölümünden görebiliyorum. Ligi 3. bitirmişiz ve maalesef de kupayı kazanamamışız. Finalde kaybetmişiz kupada Portekiz Ligi'nde. Sırada Romanya Ligi var. Romanya Ligi'nde hedef mutlak şampiyonluk. Sonrasında da Arabistan Ligi'ne geçeceğiz. Romanya Ligi de bitti arkadaşlar. Onu da tamamladık. Şöyle bir şampiyonluk turuna gidelim. 56 puanla Galatasaray şampiyon olmuş. Konferans Ligi'nde de Galatasaray Chelsea'yi yenerek 2-1 şampiyon olmuş arkadaşlar. Kupayı kazanamamış ama kupa çok önemli değil. Konferansı zaten kazanmış Galatasaray. Kupada hiçbir önemi yok. Univ diye bir takıma kaybetmiş ve artık son lige geçiyoruz arkadaşlar. Son lig Arabistan. Arabistan'ı da bitireceğiz ve videonun sonuna geleceğiz. Hadi bakalım Arabistan'da neler olacağını hep beraber görelim. Arkadaşlar Arabistan Ligi de sonunda tamamlandı. Şampiyon Benzema'nın takımı El Ittihad oldu. 78 puanla El Ittihad oldu. El Nasır 78 puan aldı Ronaldo'nun takımı. Averajları da aynı. Atılan goller de aynı. Yüksek ihtimalle ikili averajdan dolayı El Ittihad şampiyon olmuş. Al Ahly 72 puan almış. Galatasaray'da 70 puan almış ve Arabistan Ligi de burada tamamlanıyor. Ve artık puan tablosu da tamamlandı. Galatasaray 14 şampiyonluk aldı toplamda. Avusturya Ligi, Belçika Ligi, Çin Ligi, Danimarka Ligi, Hindistan, Hollanda, İsviçre, İsveç, İrlanda, İskoçya, Polonya, Romanya, Norveç Ligi ve Kore Ligi'ni kazandı. Trendyol Süper Lig, Avustralya Ligi, Arjantin Ligi, MLS'te 2. oldu. Portekiz Ligi, Fransa Ligi'nde 3. oldu. Arabistan ve La Liga'da 4. oldu. Bundesliga'da 5. oldu. İtalya Serie A'da 7. oldu ve İngiltere Premier Lig'de de 7. oldu ve
Galatasaray'ı bütün liglerde oynattık. Bir sezonluk Sümelerin sonunda sonuçlar bu şekilde. Ve artık bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2024'ün son videosuydu bu. 2025'te size mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum. Güzel bir yılınız olsun. Mutlu yıllar. Görüşürüz. Bay bay.